Bu sözler üzerine yatan figür ayağa kalktı ve elektrik ışığı yüzüne düştü. Muhteşem bir baş. Alnı yüksek, bakışları otorite dolu, sakalı beyaz, saçları bol ve omuzlarından dökülüyordu. Eli, az önce çıktığı divanın yastığına dayanıyordu. Tamamen sakindi. Gücü, hastalık nedeniyle yavaş yavaş zayıflamıştı. Ama sesi hala güçlüydü. İngilizce ve derin bir şaşkınlıkla söyledi. "Efendim, ismim yok. Yine de seni tanıyorum," diye yanıtladı J.Y. Rus Harding. Kaptan Nemo, mühendise derin bakışlarını dikti, sanki onu yok etmek üzereydi. Sonra, divanın yastıklarına geri çekilerek mırıldandı. "Sonuçta, şimdi ne önemi var, ölüyorum." J.Y. Rus Harding kaptana yaklaştı. Gideon Spilett onun elini tuttu, ateşli bir sıcaklıktaydı. Ayrton, Pencroft, Herbert ve N.E.B., muhteşem salonun bir köşesinde saygıyla ayakta duruyordu. Ortam, sanki elektrik yüklüydü. Bu sırada Kaptan Nemo elini çekti ve mühendise işaret etti. Muhabir oturacaktı. Herkes ona derin bir duyguyla bakıyordu. Önlerinde, adanın dahisini görüyorlardı, güçlü koruyucularını. Müdahalesi birçok kez hayatlarını kurtarmıştı. Ona bu kadar şey borçluydular. Ve şimdi o adam, ölümün eşiğindeydi. Peki J.Y. Rus Harding, Kaptan Nemo'yu nasıl tanımıştı? Neden kaptan, bu ismi duyunca o kadar ani bir şekilde doğrulmuştu, kimsenin bildiğini düşünmediği bir ismi? Kaptan divandaki yerine geri dönmüştü. Koluna yaslanarak mühendise baktı ve sordu. "Eskiden taşıdığım ismi biliyor musunuz, efendim?" "Evet," diye yanıtladı J.Y. Rus Harding. "Ve ayrıca bu harika denizaltının adını da biliyorum." "Gem, Nautilus, mu?" dedi kaptan, hafif bir gülümsemeyle. "Nautilus. Ama sen, benim kim olduğumu biliyor musun?" "Evet, biliyorum. Yine de, uzun yıllardır dünyayla iletişim kurmuyordum. 3 uzun yılı denizin derinliklerinde geçirdim. Özgürlüğü yalnızca orada bulabildim. O zaman sırrımı kim ele vermiş olabilir? Sana hiçbir bağ olmaksızın bağlı olan bir adam, Kaptan Nemo, ve bu nedenle ihanet ile suçlanamaz. 16 yıl önce tesadüfen gemime düşen Fransız, o zamandan beri mi? Aynı. O ve 2 arkadaşı, Nautilus'un mücadele ettiği o fırtınada mı? Kaçtılar ve "Denizin Altında 20.000 Fersah" adlı bir kitap çıktı. Tarihinizi içeriyordu. "Hayatımın sadece birkaç aylık tarihi," diye sözünü kesti kaptan, sabırsızca. "Doğru," diye yanıtladı J.Y. Rus Harding, "ama o birkaç ay, seni tanıtmaya yetti." "Büyük bir suçlu olarak, şüphesiz," dedi Kaptan Nemo. Dudaklarında kibirli bir gülümseme belirdi. "Evet, bir isyancı, belki insanlığa karşı bir kanun kaçağı." Mühendis sessiz kaldı. "Peki efendim, sizi yargılamak benim işim değil, Kaptan Nemo," diye yanıtladı J.Y. Rus Harding. "Geçmiş hayatınızla ilgili herhangi bir fiyat biçmekte değil. Ben, dünyanın geri kalanı gibi, sizi bu garip varoluşa iten motivasyonlardan habersizdim ve nedenleri bilmeden sonuçları yargılayamam. Ama şunu biliyorum, Lincoln Adası'na vardığımızdan bu yana, iyi niyetli bir el bizi sürekli korudu. Hepimiz, hayatımızı cömert ve güçlü bir varlığa borçluyuz. Ve o varlık, Kaptan Nemo, sensin." "Benim," diye yanıtladı kaptan, sade bir şekilde. Mühendis ve muhabir ayağa kalktı. Yoldaşları da yaklaşmıştı, kalplerindeki minnettarlığı ifade etmek üzereydiler. Bu his, jestlerinde ve sözlerinde kendini açıkça belli ediyordu. Kaptan Nemo onları bir işaretle durdurdu. Muhtemelen göstermek istediğinden çok daha fazla duygu taşıyan bir sesle dedi ki, "Her şeyi duyana kadar bekle." Ve kaptan, birkaç kısa cümleyle, hayatını özetledi. Anlatısı kısaydı, ama sonuna ulaşmak için kalan tüm enerjiyi seferber etmesi gerekiyordu. Aşırı zayıflık açıkça belli oluyordu. J.Y. Rus Harding birkaç kez dinlenmesini rica etti. Kaptan ise sabahı göremeyecek bir adam gibi başını salladı. Muhabir yardım teklif ettiğinde, "Faydasız," dedi. "Saatlerim sayılı." Kaptan Nemo bir Hintliydi. Prens Dakkar, bağımsız Bundelkund topraklarının rahasının oğlu. Babası onu 10 yaşında Avrupa'ya göndermişti. En iyi eğitimi alması, yeteneklerini geliştirmesi ve bir gün uzun süredir ezilmiş olan halkına öncülük etmesi için. 10 yaşından 30 yaşına kadar Prens Dakkar, doğanın en zengin zekanın armağanıyla, her şey hakkında derin bilgi biriktirdi. Doğa bilimleri, edebiyat, sanat, hepsinde araştırmaları geniş ve derindi. Tüm Avrupa'yı dolaştı. Rütbesi ve serveti onu her yerde aranan biri yaptı.
Ama dünyanın zevkleri onu hiç çekmedi. Genç olmasına, her kişisel avantaja sahip olmasına rağmen, her zaman ciddi ve kasvetliydi. Sönmez bir bilgi susuzluğuyla yanıyor ve kalbinin derinliklerinde büyük bir umut taşıyordu, özgür ve aydınlanmış bir hükümdar olarak büyük ve güçlü bir halka önderlik etmek. Yine de, uzun süre bilim sevgisi tüm diğer duyguların önüne geçti. Sanatın harikalarından derinden etkilenen bir sanatçı oldu. Yüksek bilimlerin felsefesini benimsedi. Avrupa mahkemelerinin politikasından uzak durdu. Onu yüzeysel olarak izleyenler, onu kozmopolit bir gezgin sanabilirdi, meraklı ama eylemsiz, kibirli ve alaycı. Ama bu sadece görünüştü. Prens Dakkar 1849'da Bundelkund'a döndü. Soylu bir Hintli hanımefendiyle evlendi. 2 çocukları oldu ve onları derin bir şefkatle sevdi. Ama ev mutluluğu, hedeflediği büyük nesneyi kovalamasını durdurmadı. Bir fırsat bekliyordu. Ve sonunda, kendini ortaya koydu. Daha az bilge ve daha hırslı prensler tarafından teşvik edilen Hindistan halkı, İngiliz yöneticilerine karşı başarıyla ayaklanabileceklerine ikna olmuştu. Bu inançla, 1857'de Büyük Sepoy isyanı patlak verdi. Prens Dakkar, uzun süredir taşıdığı hırsın peşinden giderek bu davaya kendini adadı. Yeteneklerini ve servetini ortaya koydu. Ön saflarda savaştı. En mütevazı ve yanlış yönlendirilmiş fanatiğin yanında hayatını riske attı. 20 çatışmada 10 kez yaralandı, ölümü arıyordu ama bulamıyordu. Sonunda, isyan bastırıldı ve o korkunç yenilgiyle birlikte Prens Dakkar'ın tüm umutları da yıkıldı. İngiltere'nin Hindistan üzerindeki gücü daha önce hiç bu kadar tehlikeli yüz yüze gelmemişti. Ama Sepoylar yenildi ve eski racaların toprakları yeniden İngiliz yönetimine geçti. Prens Dakkar aradığı ölümü bulamadan Bundelkund'un dağ zirvelerine geri çekildi. Orada, dünyada yapayalnız, tüm boş umutlarının yok olmasının yarattığı hayal kırıklığıyla, insanlığa karşı derin bir tiksinti, medeni dünyaya karşı derin bir nefret büyüdü içinde. Dünyasını kaybetmişti, servetinin büyük bölümünü yitirmişti. Birkaç sadık yoldaşını yanına aldı ve bir gün ortadan kayboldu. İz bırakmadan. Peki yaşanmış dünyada kendisine yasaklanan özgürlüğü nerede arıyordu? Dalgaların altında, okyanusun derinliklerinde, kimsenin takip edemeyeceği yerde. Savaşçı, bilim adamına dönüştü. Pasifik'teki ıssız bir adada bir tersane kurdu. Ve orada, kendi tasarımlarına göre bir denizaltı gemisi inşa etti. Elektrikten sınırsız bir güç elde etmeyi başardı. Tükenmez kaynaklardan elde edilen bu enerji, gemisinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyordu. Hareket, aydınlatma, ısıtma. Deniz, sayısız hazinesiyle, engin balık sürüleriyle, batık gemileriyle, devasa memelileriyle, hem ona hem de mürettebatına ihtiyaç duydukları her şeyi sağlıyordu. Ve böylece, en ateşli arzusu gerçek oldu. Bir daha asla dünyayla iletişim kurmayacaktı. Gemisine, Nautilus adını verdi. Kendisini yalnızca Kaptan Nemo olarak tanımladı. Ve denizlerin altına kayboldu. Yıllar boyunca bu tuhaf varoluşla kutuptan kutba, her okyanusu gezdi. Bilinmeyen dünyalarda hesaplanamaz hazineler topladı. 1702'de Vigo Körfezi'nde kaybolan İspanya'nın Galiçyonları, ona bitmez tükenmez bir zenginlik kaynağı sağladı. Ve bu serveti her zaman, isimsiz olarak, bağımsızlıkları için savaşan ulusların hizmetine sundu. Uzun süre başka yaratıklarla hiç iletişim kurmadı. Ta ki, 6 Kasım 1866 gecesine kadar. O gece, 3 adam gemisine düştü. Bir Fransız profesör, hizmetkarı ve bir Kanadalı balıkçı. Bu 3 adam, Nautilus ile bir Amerikan firkeyteğini arasındaki çarpışmadan sonra gemiye tutunmuştu. Kaptan Nemo bu profesörden öğrendi ki, Nautilus, artık devasa bir memeli zannettiği için değil, korsan mürettebatı taşıdığı düşünüldüğü için her denizde aranıyordu. Bu 3 adamı okyanusa geri gönderebilirdi. Ama göndermedi. Onları 7 ay boyunca tuttu ve denizin altında 20.000 fersahlık yolculuğun tüm harikalarını yaşattı. Bir gün, 22 Haziran 1867'de, geçmişinden hiçbir şey bilmeyen bu 3 adam, Nautilus'un teknelerinden kaçmayı başardılar. O dönemde gemi, Norveç kıyılarındaki büyük girdabın içindeydi ve kaptan, onların o korkunç uçurumun dibinde öldüklerine inanmıştı. Ama kaçmışlardı. Lofoten adalarındaki balıkçılar onlara yardım etmişti. Ve Fransız profesör Fransa'ya döndüğünde, o garip ve olaylı yolculuğu dünyayla paylaştı.
Bundan sonra, uzun yıllar boyunca Kaptan Nemo her denizi dolaşmaya devam etti. Yoldaşları birer birer öldü ve son dinlenme yerlerini okyanusun tabanındaki mercan mezarlığında buldular. Sonunda, Kaptan Nemo, hayatta kalanların tek başına kaldı. Ve okyanusun derinliklerine sığındı. Artık 60 yaşındaydı. Yalnız olmasına rağmen, Nautilus'u yönetmeyi başarıyordu. Bazen bir liman olarak kullandığı sığınaklardan biri, Lincoln Adası'nın altına oyulmuştu. Ve şimdi, Nautilus, orada yatıyordu. Kaptan 6 yıldır oradaydı. Okyanusta artık yol almıyordu. Ölümünü bekliyordu. Eski yoldaşlarına kavuşacağı o anı. Tam o sırada, tesadüfen, kolonistleri taşıyan balonun bu limana inişini gözlemlemişti. Dalış elbisesi giymişti ve kıyıdan birkaç kablo mesafede, suyun altında yürürken, mühendisin denize düştüğünü görmüştü. Ve onu kurtarmıştı. İlk dürtüsü, bu 5 yabancının yakınından uzaklaşmaktı. Ama liman artık kapalıydı. Volkanik hareketlerin etkisiyle oluşan bazalt kayaları, girişi tıkamıştı. Nautilus için artık yeterli derinlik yoktu. Kaptan Nemo kalmak zorunda kaldı. Bu adamları izledi. Kaynaksız ve ıssız bir adaya bırakılmış olmalarına rağmen gösterdikleri çabayı hayranlıkla gözlemledi. Onları dürüst, enerjik ve birbirine bağlı gördükçe, sanki istemeden, tüm varlığının sırları onlara açılmaya başladı. Dalış elbisesi sayesinde granit evin iç kısmındaki kuyuya kolayca ulaşabiliyordu. Kayaların çıkıntılarına tutunarak yukarı çıkıyor, kolonistlerin konuşmalarını dinliyordu. Onların geçmişini, şimdisini ve geleceğini öğrendi. Amerika'daki büyük çatışmayı, köleliğin kaldırılmasını, hepsini onlardan öğrendi. Evet, bu adamlar, Kaptan Nemo'nun adada temsil ettiklerini düşündüğü insanlıkla barışmasını hak ediyordu. J.Y. Russ Harding'i kurtaran oydu. Köpeği bacalarına geri getiren de. Topu gölden kurtaran da. Sürüklenme noktasındaki sandığı kolonistlere geri taşıyan da. Babun saldırısı sırasında granit evin tepesinden ipi sarkıtan oydu. Ayrton'un Tabor Adası'nda olduğunu bildiren mesajı gönderen oydu. Kanalda Birik gemisini bir torpido şokuyla havaya uçuran oydu. Herbert'i kesin ölümden kurtaran Keenan'i getiren de oydu. Ve denizden gelen saldırganları, gizli elektrikli toplarla yok eden de oydu. Hep oydu. Yine de, bu asil düşman insan, onlara daha fazla yardım etmek istiyordu. Ölümün yaklaşmasıyla kalbi yumuşamıştı. Ve onları, Nautilus'u ziyarete davet etmek için bir tel gönderdi. Muhtemelen J.Y. Russ Harding'in geçmişini yeterince bildiğini ve Nemo diye hitap edecek kadar tanıdığını bilmiyordu. Kaptan hayatının anlatısını tamamladı. Sessizlik. Sonra J.Y. Russ Harding konuştu. Kolonistlerin başına gelen tüm iyi olayları hatırladı ve yoldaşları adına, kendilerini bu kadar koruyan o cömert varlığa teşekkür etti. Ama Kaptan Nemo pek dikkat etmedi. Zihni tek bir fikirde yoğunlaşmıştı. Mühendisin uzattığı eli tutmadan, dedi ki, "Şimdi, efendim, geçmişimi bildiğinize göre, yargınız." Bunu söylerken, kaptanın kastettiği şey belliydi. Kuzey Atlantik'te bir fırkateyn'in peşinden kaçarken, onu koç gibi üstüne sürerek batırdığı o an. Fransız profesör ve 2 arkadaşının tanıklık ettiği ve kitabında anlattığı o karanlık an. J.Y. Russ Harding anladı. Ve sessiz kaldı. "Bir düşman fırkateyni," diye bağırdı Kaptan Nemo, bir anda yeniden Prens Dakkar'a dönüşerek. "Dar ve sığ bir körfezde sıkışmıştım. Fırkateyn yolumu kapattı ve onu batırdım." Birkaç saniyelik sessizlik oldu. Sonra kaptan sordu. "Hayatım hakkında ne düşünüyorsunuz, beyler?" J.Y. Russ Harding, eski prensin eline uzandı ve ciddi bir sesle yanıtladı. "Efendim, hatanız, geçmişin yeniden canlandırılabileceğini ve kaçınılmaz ilerlemeye karşı savaşılabileceğini varsaymaktı. Bu, bazılarının takdir ettiği, bazılarının suçladığı türden bir hataydır. Yalnızca Tanrı yargılayabilir bunu. Doğru olduğuna içtenlikle inandığı için yanılan biri, düşman olabilir, ama saygımızı korur. Sizin hatanız, bizim de hayranlık duyduğumuz cesaretin bir parçasıydı. Ve adınız, tarihin yargısından korkacak bir şey taşımıyor." Yaşlı adamın göğsü duyguyla dolup taştı. Elini göğe kaldırdı. "Yanıldım mı, yoksa haklı mıydım?" J.Y. Russ Harding usulca yanıtladı. "Tüm büyük eylemler Tanrı'ya döner. Çünkü ondan türer. Kaptan Nemo, sana yardım ettiğin için her zaman yas tutacağız." Herbert dizlerinin üzerine çöktü ve kaptanın elini öptü. Ölen adamın gözlerinde bir yaş parıldı. "Çocuğum," dedi, "Tanrı seni korusun." Gün geri dönmüştü.
Ama mağaranın derinliklerine hiçbir ışık sızmıyordu. Suyun yükselmesiyle giriş, deniz tarafından kapatılmıştı. Yalnızca yapay ışık uzun akıntılar halinde yayılıyor. Nautilus, hala eskisi gibi parlıyordu. Su tabakası etrafında, sanki hala yüzen bir gemi gibi ışıldıyordu. Ama şimdi, aşırı bir yorgunluk Kaptan Nemo'yu sarmıştı. Divana geri düşmüştü. Onu granit eve taşımayı düşünmek boşunaydı, zaten kendisi, Nautilus'un harikalarının arasında kalmak istediğini ve orada ölmek istediğini söylemişti. J.Y. Rus Harding ve Gideon Spilett dikkatle ölen adamı izliyordu. Güç yavaş yavaş azalıyordu. Bir zamanlar çok sağlam olan o beden artık kırılgandı, ayrılmak üzere olan bir ruhun son barınağı gibiydi. Tüm yaşam kalpte ve kafada yoğunlaşmıştı. Mühendis ve muhabir fısıltıyla konuştu. Ölen adama yardım edebilirler miydi? Hayatı, kurtarılamazsa bile, uzatılabilir miydi? Birkaç gün bile, ama kendisi hiçbir çözümün işe yaramayacağını söylemişti. Huzurla bekliyordu, ölümden hiç korkmadan. Hiçbir şey yapamayız, dedi Gideon Spilett. Ama neyden ölüyor, diye sordu Pencroft. Hayat sadece sönüyor, diye yanıtladı muhabir. Yine de, dedi denizci, onu açık havaya çıkarırsak, güneş ışığı belki toparlanmasını sağlar. Hayır, Pencroft, diye yanıtladı mühendis. Denemek faydasız. Üstelik Kaptan Nemo asla gemisinden ayrılmaya razı olmazdı. Nautilus'ta ölmek istiyor. Bu onun dileği. Şüphesiz kaptan bu sözleri duymuştu. Kendini hafifçe kaldırdı ve zayıf ama anlaşılır bir sesle dedi. Haklısınız, efendim. Burada öleceğim, bu benim dileğim. Ve bu yüzden sizden bir ricada bulunmak istiyorum. J.Y. Rus Harding ve arkadaşları divana yaklaştı. Yastıkları, ölmekte olan adamı daha iyi destekleyecek şekilde düzenlediler. Kaptan, gözlerini salonun her köşesine gezdirdi. Tavanın arabesklerinden düşen elektrik ışığı, duvarlardaki İtalyan, Flaman, Fransız ve İspanyol ustaların tabloları, mermer ve bronz heykeller, muhteşem ork, denizin en nadide bitkilerini ve hayvanlarını barındıran akvaryum, paha biçilmez incilerden yapılmış tesbihler. Ve son olarak, gözleri müzenin alınlığına kazınmış o motife takıldı. Mobilis in mobile. Hareketli içinde hareketli. Bu başyapıtlara, bu doğa ve sanat harikalarına son kez sevgiyle baktı. Yıllar boyunca ufkunu yalnızca bunlarla sınırlamıştı. J.Y. Rus Harding, kaptanın sessizliğine saygı gösterdi ve bekledi. Birkaç dakika sonra, sanki tüm hayatını bir kez daha gözden geçirmişti. Kaptan Nemo kolonistlere döndü. Beyler, kendinizi bana karşı bir yükümlülük içinde görüyor musunuz? Kaptan, inanın ki, sizin hayatınızı uzatmak için hayatımızı feda ederiz. O zaman, diye devam etti kaptan, son dileklerimi yerine getireceğinize söz verin. Ve size yaptıklarımın karşılığını alayım. Söz veriyoruz, dedi J.Y. Rus Harding. Ve bu sözle hem kendini hem de tüm yoldaşlarını bağladı. Beyler, diye devam etti kaptan sakin bir sesle, yarın öleceğim. Herbert bir çığlık koparmak üzereydi. Ama kaptanın bir işareti onu durdurdu. Yarın öleceğim. Ve, Nautilus'tan başka bir mezar istemiyorum. O benim mezarım. Tüm arkadaşlarım okyanusun derinliklerinde uyuyor. Onların dinlenme yeri benim de dinlenme yerim olacak. Bu sözler derin bir sessizlikle karşılandı. Dileklerimi dikkatle dinleyin, diye devam etti. Nautilus, bu mağaraya hapsedildi, girişi kapalı. Ama çıkış imkansız olsa da, gemi en azından uçurumun dibine batabilir. Ve orada, kalıntılarımla birlikte ebediyen gömülür. Yarın, ölümümden sonra, diye devam etti kaptan, siz ve yoldaşlarınız, Bay Harding, Nautilus'u, içerdiği tüm hazineleriyle birlikte bırakacaksınız. Benimle birlikte yok olmalılar. Yalnızca bir sandık sizde kalacak. Prens Dakkar olarak tarihimi artık biliyorsunuz. O sandıkta milyonlarca değerinde elmaslar var. Çoğu, eş ve baba olarak mutluluğu düşündüğüm zamanların hatıraları ve arkadaşlarımla birlikte okyanusun derinliklerinden topladığım inciler. Bu hazinenin, gelecekte iyi bir amaca hizmet edeceğine inanıyorum. Sizin gibi adamların elinde, Kaptan Harding, para asla tehlike kaynağı olmayacak. Aşırı zayıflığı nedeniyle birkaç saniyelik bir duraklama. Sonra devam etti. Yarın sandığı alacaksınız. Salonu terk edecek ve kapıyı kapatacaksınız. Sonra güverteye çıkıp ana kapağı tamamen indirerek, Nautilus'u kapatacaksınız. Yapılacak, kaptan, diye yanıtladı J.Y. Rus Harding. İyi. Sonra sizi buraya getiren kanoya bineceksiniz. Ama, Nautilus'tan ayrılmadan önce, kıçta,
Su hattında bulacağınız 2 büyük musluğu açın. Su rezervuarlara dolacak ve Nautilus yavaş yavaş uçurumun dibine inecek. Ve J.Y. Rus Harding'in jestini fark ederek ekledi. Hiçbir şeyden korkmayın. Sadece bir ceset gömeceksiniz. Kimse itiraz etmeye cesaret edemedi. Son dileklerini dile getirmişti. Ve yapılacak tek şey, uymaktı. Sözünüzü aldım, beyler, diye ekledi Kaptan Nemo. Aldınız, kaptan, diye yanıtladı mühendis. Kaptan, kolonistlere bir işaretle teşekkür etti ve birkaç saatliğine onu yalnız bırakmalarını istedi. Gideon Spilett, bir kriz yaklaşabileceği için yanında kalmak istedi. Ama ölen adam reddetti. Yarına kadar yaşarım, efendim. Herkes salondan çıktı. Kütüphaneden ve yemek odasından geçerek makine dairesine ulaştılar. Orada, Nautilus'un tüm ısı, ışık ve hareket gücünü sağlayan elektrik sistemi kuruluydu. Nautilus, kendi içinde başyapıtlar barındıran bir başyapıttı. Mühendis şaşkınlıkla etkilendi. Kolonistler platforma çıktılar. Su yüzeyinden 7 ya da 8 fit yukarıdaydı. Orada kalın, mercek biçimli bir cam kapak gördüler. Arkasında dümen tekerleklerinin bulunduğu bir kabin vardı. Buradan, Nautilus, okyanusun yatağında seyrederken, elektrik ışığının aydınlattığı geniş bir mesafe görünürdü. J.Y. Rus Harding ve arkadaşları bir süre sessiz kaldılar. Az önce gördükleri ve duydukları şeylerden derin biçimde etkilenmişlerdi. Müdahalesi onları pek çok kez kurtaran, onları bu kadar çok koruyan ve yalnızca birkaç saat önce tanıdıkları o insan, ölmek üzereydi. "Ne adam," dedi Pencroft. "Denizin dibinde yaşamış olmak mümkün mü? Ve bana öyle geliyor ki, orada da huzur bulamadı." "Nautilus," diye gözlemledi Ayrton, "Lincoln adasından ayrılmamızı ve bir yerleşim yerine ulaşmamızı sağlayabilirdi." "Aman tanrım," diye bağırdı Pencroft. "Ben şahsen böyle bir araçta asla risk almam. Denizlerde yelken açmak iyidir. Ama denizlerin altında, asla." "Sanırım, Pencroft," diye yanıtladı muhabir, "Nautilus gibi denizaltı gemileri zamanla çok yaygınlaşacak ve alışılacak. Fırtına olmaz, lee shore korkusu olmaz. Su yüzeyinin birkaç metre altında okyanus, bir göl kadar sakindir." "Olabilir," diye yanıtladı denizci, "ama ben gemide bir rüzgar fırtınasını tercih ederim." İyi bilinen bir zanaat. Gemi, denizde seyretmek için yapılır, altında değil. "Dostlarım," dedi mühendis sakin bir sesle, "Nautilus ile denizaltı gemilerini tartışmak şu an pek de yerinde değil. Nautilus, bizim değil ve onu elden çıkarma hakkımız yok. Zaten bu mağaradan çıkarmak da imkansız. Girişi bazalt kayalarla kapanmış durumda. Kaptan Nemo'nun dileği, onunla birlikte gömülmek. Bu dilek, bizim yasamız. Ve onu yerine getireceğiz." Uzun bir sohbetin ardından, J.Y. Rus Harding ve arkadaşları, Nautilus'un içine yeniden indi. Biraz dinlendi, bir şeyler aldı ve salona geri döndü. Kaptan Nemo, o ani çöküşten biraz toparlanmıştı. Gözleri alışılmış ateşleriyle yeniden parlıyordu. Dudaklarında hafif bir gülümseme belirmişti. Kolonistler etrafına toplandı. "Beyler," dedi kaptan, "cesur ve dürüst adamlarsınız. Kendinizi ortak iyiliğe adadınız. Davranışlarınızı sık sık gözlemledim. Size saygı duydum ve hala duyuyorum. Elinizi, Bay Harding." J.Y. Rus Harding elini uzattı. Kaptan, o eli sevgiyle tuttu. "İyi," diye mırıldandı. Devam etti. "Ama kendimden yeter. Şimdi sizinle ilgili konuşmam gerekiyor ve Lincoln adasını sevdiğinizi biliyorum. Oraya dönmek istiyorsunuz, değil mi?" "Dönmek için," diye hızlıca yanıtladı Pencroft. "Geri dönmek için mi, Pencroft," dedi kaptan, gülümseyerek. "Biliyorum, bu adaya olan sevginizi. Onu şu anki haline getirmeye yardım ettiniz ve size göre bu bir cennet. Projemiz, kaptan," diye araya girdi J.Y. Rus Harding, "onu Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir liman olarak geliştirmek. Pasifik'in bu kısmında önemli bir sığınak olabilir. Düşünceleriniz ülkenizle birlikte, beyler," diye devam etti kaptan. "Emekleriniz onun refahı ve şanı için. Haklısınız. Bir toprak, bir vatan. Yaşanmalı ve orada ölünmeli. Her şeyden uzakta ama en çok sevilende. Son bir dileğin var mı?" diye sordu mühendis duyguyla, "Hindistan'da bıraktığın arkadaşlara göndermek istediğin bir hatıra." "Hayır, Kaptan Harding. Artık hiç arkadaşım kalmadı. Ben, ırkımın sonuncusuyum. Tanıdığım herkes, benim için çok uzun süredir ölü gibi." Kısa bir sessizlik. Sonra devam etti. "Ama asıl konuya dönelim. Yalnızlık, izolasyon.
acı verici şeyler. İnsan dayanıklılığının ötesinde, yalnız yaşamanın mümkün olduğunu düşünüyordum. İşte bu düşünceyle ölüyorum. Bu yüzden, Lincoln Adası'ndan ayrılmaya cesaret etmelisiniz. Doğduğunuz toprakları bir kez daha göreceksiniz. O zavallıların, inşa ettiğiniz gemiyi yok etmesi ne acı. Yeni bir gemi inşa etmeyi düşünüyoruz, dedi Gideon Spilett, bizi en yakın karaya götürecek kadar büyük. Ama başarılı olursak, er ya da geç Lincoln Adası'na geri döneceğiz. Oraya çok bağlandık. Unutamayacağımız kadar çok anımız var. Kaptan Nemo'yu burada tanıdık, dedi J.Y. Russ Harding. Evimizi ancak burada kurabiliriz, diye ekledi Herbert. Ve ben, burada uykuya dalacağım ebediyen, diye yanıtladı kaptan. Bir an duraksadı. Cümleyi tamamlamak yerine usulca dedi. Bay Harding, sizinle yalnız konuşmak istiyorum. Mühendisin arkadaşları, bu isteğe saygı göstererek çekildiler. J.Y. Russ Harding, Kaptan Nemo ile birkaç dakika baş başa kaldı. Kısa süre sonra arkadaşlarına döndü. Ama ölen adamın ona emanet ettiği şeyler hakkında hiçbir şey söylemedi. Gideon Spilett şimdi kaptanı son derece dikkatle izliyordu. Artık ahlaki enerjisiyle ayakta tutulamıyordu. Fiziksel zayıflık, her geçen dakika biraz daha ağır basıyordu. Gün kapandı. Kolonistler, Nautilus'tan bir an olsun ayrılmadı. Gece geldi. Ama mağaranın içinde gündüzden ayırt etmek imkansızdı. Kaptan Nemo acı çekmiyordu. Ama gözle görülür biçimde batıyordu. Soylu yüz hatları, ölümün yaklaşmasıyla solgunlaşmıştı ama tam anlamıyla sakindi. Dudaklarından aralıklı olarak kelimeler dökülüyordu, karışık kariyer anları, hayatının çeşitli köşeleri. Yaşam yavaş yavaş çekiliyordu. Uçları çoktan soğumuştu. Bir iki kez daha etrafında duran kolonistlerle konuştu. Ve o son, sönük gülümsemeyle onlara baktı. Gece yarısından kısa bir süre sonra, Kaptan Nemo muazzam bir çabayla kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu. Sanki ölüme hazırlanmak için kendini toparlıyor gibiydi. Saat 1'de bile, gözlerinde hala bir şeyler vardı. Sönmekte olan bir ışık, bir zamanlar bu kadar parlak olan o bakışlarda titriyordu. Sonra, dudaklarından yalnızca iki kelime döküldü. Tanrım ve ülkem. Ve sessizce, öldü. J.Y. Russ Harding eğildi. Ve bir zamanlar Prens Dakkar olan, sonra Kaptan Nemo olan adamın gözlerini kapattı. Herbert ve Pencroft yüksek sesle hıçkırarak ağladı. Ayrton'un gözlerinden sessizce yaşlar süzüldü. N.E.B., muhabirin yanında, heykel gibi hareketsiz diz çökmüştü. J.Y. Russ Harding elini ölünün alnına koydu ve ciddi bir sesle dedi. Ruhu Tanrı'nın yanında olsun. Arkadaşlarına dönerek ekledi. Kaybettiğimiz için dua edelim. Nesillerin bu insan dışı varoluş hakkında ne düşüneceği bilinmezdi. Ama Prens Dakkar'ın karakteri, onu tanıyanların hafızasından hiçbir zaman silinmeyecekti. Birkaç saat sonra kolonistler, kaptana verdikleri sözü yerine getirdiler. J.Y. Russ Harding ve arkadaşları, Nautilus'tan ayrıldı. Yanlarında yalnızca o sandığı götürdüler, hayırseverlerinin onlara bıraktığı tek hatırayı. İçinde milyonlarca değerinde servet vardı. Muhteşem salon hala ışıkla dolup taşıyordu. Dikkatlice kapatıldı. Güverteye açılan demir kapı sıkıca sabitlendi. Tek bir damla suyun bile iç mekana girmesini önleyecek şekilde. Kolonistler kanoyla denizaltının yanından uzaklaştı. Kano kıça yanaştırıldı. Orada, su hattında, rezervuarlarla bağlantılı iki büyük musluk vardı. Musluklar açıldı. Rezervuarlar dolmaya başladı. Ve, Nautilus, yavaşça battı. Gölün yüzeyinin altında kayboldu. Kolonistler dalgaların arasından onun inişini takip edebildi. Güçlü elektrik ışığı, şeffaf suyu aydınlatıyordu. Mağara, yavaş yavaş karardı. Sonunda o büyük enerji lambası söndü. Ve, Nautilus, şimdi Kaptan Nemo'nun mezarı olan, Nautilus, okyanusun tabanında huzurla yattı.